1 Aralık Pazartesi'nden 3 maçta karşınızdayız. Artık Türkiye'de nefesler tutulacak, düğüm çözülecek, kartlar yeniden dağıtılıyor. Fenerbahçe Galatasaray mücadelemiz var. Daha sonrasında Samsunspor Alanyaspor mücadelesini konuşacağız. Bologna Cremonese'nin detaylarına ineceğiz. Canlı tahtamız ve player tercihimiz her zaman olduğu gibi var. Orada da başarı oranımız çok yüksek. Sakın kaçırmayın derim. Fenerbahçe Galatasaray derbisinin skorunu bilen bir arkadaşımızla bir hafta WhatsApp grubunda ücretsiz ağırlayacağız. Her gün saat 4'te buradayız. Videoyu beğenip kanala abone olmak hem bize destek olmuş olur hem de yeni analizleri ilk sizin görmenizi sağlar. Vakit kaybetmeden derbiye geçelim bakalım neler konuşacağız. Artık ligde dananın kuyruğu kopuyor. Fenerbahçe en önemli maçına çıkıyor bence iç sahada. Galatasaray'la oynayacaklar ve derbi haftasına geldik. Düğümler çözülüyor diyebiliriz. Baktığımız zaman şu anda Fenerbahçe ikinci sırada. Galatasaray'ın arkasında. 13 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik aldılar. Namağlup yenilmemeye devam eden bir Fenerbahçe var. 30 gol atarken kalelerinde 12 gol gördüler. 31 puanları var. Galatasaray cephesine baktığımızda ise 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldılar. 28 gol attı onlar da. 8 gol yedi sadece. Baktığımız zaman özellikle Saint-Gilloise mağlubiyeti Galatasaray'da biraz daha böyle moralleri bozmuş olabilir. Derbiye bu moralsizlikle gelebilirler. Fenerbahçe'de Ferencvaros'ta 1-1 berabere kaldı. Burada Fenerbahçe'nin bir tık daha kadro avantajı olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü Şampiyonlar Ligi pardon Avrupa Ligi mücadelesinde Ferencvaros'la oynadıkları maçta İsmail Yüksek, Fred ve Osterwolde oynamadı ve bir nebze daha fazla dinlenmiş bir takım görebiliriz. Galatasaray'da Osimhen'in belirsizliği artık düzelmeye başladı. Yani bu maçta oynayacak duruma geldi ama tabii ki performansında az da olsa düşüşler olabilir. Tabii ki derbi atmosferi farklıdır. Fenerbahçe var yok mücadelesine çıkıyor. Aslına bakarsak hem Tedesco'nun kendisini ispatlaması hem de bu kadroya olan inancın artması için bence Galatasaray mücadelesi en doğru maç. Ben burada biraz daha beklentinin aksine hızlı bir maç başlangıcı bekliyorum. Burada ilk yarı bir gol sesi duyarız diye düşünüyorum. Biraz karmaşada bir gol olacağını düşünüyorum bu arada. Yani bir taraf birbirine giderken, birbirini tartayım derken bireysel bir hatayla da bir gol gelebilir. Ama ben Fenerbahçe Galatasaray mücadelesinde ilk yarıda minimum bir gol sesi duyacağımızı düşünüyorum açıkçası. Bu arada günün kale maçı, ikili kombinesi, canlı fırsatları ve en önemlisi kasa yönetimini WhatsApp grubumuzda yapıyoruz. Sol alt köşedeki 543 417 73 30 numarasından ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi ikinci maçımıza geçelim ve oradaki kritik detaylarımıza bakalım. Sırada ligin gözde ekibi Samsunspor Alanya'yı ağırlayacak. Baktığımız zaman Samsunspor şu anda 4. sırada 13 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyetleri var. 19 gol atarken kalelerinde 12 gol gördüler. 24 puanları var. İç saha mücadelelerine baktığımızda 7 maçın 3'ünü kazandı Samsun. 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 8 gol attı. Kalesinde ise 6 gol gördü. Deplasman cephesine baktığımızda ise Alanyaspor ligde dalgalı seyir olan takımlardan bir tanesi. 13 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyetleri var. 13 gol attılar. Kalelerinde ise 14 gol gördüler. Şimdi bu mücadelede Samsunspor Breiðablik deplasmanında 2-2'lik sonuçla ayrıldı ve Türkiye'ye bu şekilde döndü. Biraz yorgunluk belirtileri olabilir Samsun'da. Alanya'da açık oyun sergilemeye çalışan fakat bu açık oyunla beraber yer yer boşluklar verebilen bir takım. O yüzden burada ben Samsunspor'un iç saha avantajı ile birlikte ve özellikle oturmuş kadrosu ve yenilmemeyi bilen Samsunspor'un en azından bir beraberlik alacağını ve yarıyı kazanacağını düşünüyorum. Benim bu maç özelindeki ana tercihim 1-0 çifte şans. Biraz daha alternatif isteyenler, bir tık oran yükseltmek isteyenler ise Samsunspor yani ev sahibi yarı kazanır bahisini değerlendirebilir. Samsunspor her ne kadar yorgun da olsa Alanya'ya diş geçirebilecek güçlü olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelin üçüncü maçımıza geçelim. Orada neler konuşacağız? Üçüncü maçımız ve canlı tahtamıza geçmeden öncesinde sizi hiç yormayacak, hiç etkilemeyecek ama çok işinize yarayacak bir bilgiyle geldim. Hepimiz hemen hemen iddia.com üzerinden değerlendirmeler yapıyoruz. Çünkü en yüksek oran ve Kral MBS ile beraber aslına bakarsak daha kazançlı oluyoruz. İddia.com üzerinde bayisini 303-852 Gözde Göl adına olan bayiye taşıyan herkesi özel Telegram grubumuza alacağız. Nedir bu özel Telegram grubu? WhatsApp'ın bir alt basamağı düşünebilirsiniz. Yani WhatsApp'ta 5-6 canlı paylaşılıyorsa o gün özel Telegram grubunda 3-4 tane paylaşılacak. WhatsApp'ta maç önünde 5 maç paylaşılıyorsa, 3 maç paylaşılıyorsa orada 1 veya 3 tane paylaşılacak. Aslında WhatsApp'ın bir alt level'ı diye düşünebilirsiniz. Nasıl yapacağım bunu derseniz iddia.com üzerindeki uygulamaya geldiğinizde sağ köşedeki profil kısmına tıklayın.
altında kayıtlı bayim göreceksiniz. Kayıtlı bayime tıkladığınızda zaten karşınıza bayi değiştir diye bir alan çıkacak. Ona tıklayıp sağ köşedeki arama kısmından 303-852 yazdığınızda zaten Hacı Bayram Mahallesi'ndeki Gözde Göl adlı bayimizi göreceksiniz. Oraya kayıt olup yani bayiyi oraya taşıyıp bana bir ekran görüntüsü atarsanız telefon üzerinden olabilir, Telegram üzerinden olabilir, Instagram üzerinden olabilir fark etmez. Sadece ekran görüntüsü ve iddia.com üzerinde kayıtlı telefon numaranızı atmanız yeterli. Daha sonrasında biz zaten kontrollerimizi sağlayıp özel Telegram grubuna sizleri dahil edeceğiz. Birlikte kazanmaya devam diyelim. Hadi gelin üçüncü maçımıza geçelim. Üçüncü maçımızda Bologna Cremonese'yi ağırlayacak. 12 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alıp 21 gol atan bir Bologna var. Kalesinde ise sadece 8 gol gördü. Şu anda 5. sıradalar. Cremonese ise ligde gelgitli performansını devam ettiriyor diyebiliriz. 12 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldılar. 14 puanla şu anda 11. sıradalar. Bu maçın Bologna için önemi şu aslına bakarsak. Milan Lazio ile oynayacak, Roma Napoli ile oynayacak. Aslında direkt rakipleri birbiriyle oynayacağı haftada burada Cremonese'yi geçip aslına bakarsak o maçlar oynandığı periyotta her sonuç Bologna'ya yarayacak. O yüzden burada kesinlikle 3 puan almak zorundadırlar diye düşünüyorum. Cremonese'yi yenebilecek güçleri var mı? Çok fazlasıyla var. O yüzden burada Bologna tek tercih olarak karşımıza çıkıyor. Bologna iç sahada Cremonese'yi geçecektir diye düşünüyorum. Son maçımız da bu şekildeydi. Tüm maçları konuştuk. Şimdi gelin canlı tahtası ve player'daki fırsatlarımıza bakalım. Canlı tahtamıza baktığımızda Brøndby Fredericia mücadelesinde Brøndby'nin ilk yarı golünü değerlendireceğiz. Shakhtar Kivrias mücadelesinde Shakhtar'ın ilk yarı golünü değerlendireceğiz. Vallecano Valencia mücadelesinde ise ikinci yarı ortaya bir golü değerlendireceğiz. Bundan daha fazla canlılar, günün kalesi, günün ikilisi gibi detayları WhatsApp grubumuzda değerlendiriyoruz. 543 417 73 30 numarasından sol alt köşedeki ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Player'da ise Orsolini ve Asensio'muz var. Orsolini'nin gol atacağını, Asensio'nun ise 2 tane isabetli şut çekeceğini düşünüyorum. Her gün saat 4'te analizde karşınızda oluyoruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz bize destek olmuş olursunuz. Yarın saat 4'te buluşana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.